Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli, kıyır kıyır ağızda dağılan Malatya un kurabiyesi tarifim var. Sade kurabiye olarak da geçiyor ama çok lezzetli bir kurabiye tarifi diyebilirim. Henüz denemediyseniz benim tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle 300 gram susuz yağımı uygun bir kabımın içerisine alıyorum. Bu tarifte mutlaka vite yağı veya biskin yağı kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer marketlerde bulamazsanız sizler de kendiniz tereyağından veya margarinden yapabilirsiniz. Tereyağını veya margarini tavanıza alıp erittikten sonra altında kalan sulu kısmı değil de üzerinde oluşan sade yağ kısmını tarifinizde uygulayabilirsiniz. 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 paket toz vanilya ve 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Bir su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Bu malzemelerimi bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyebiliriz. İlk aşamada 3 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı ekleyip toplamda 4 su bardağı un eklemiş oluyorum. Un miktarını her zaman tüm kurabiyelerimizi yaparken aşamalı olarak azar azar ekleyerek yoğuralım. Bu aşamada ilk önce yarım su bardağı ekledim. Kıvamına baktıktan sonra biraz daha cıvık olduğu için tekrardan yoğurduktan sonra bir yarım su bardağı daha ekledim. 1 su bardağımı sonradan eklemiş oldum. Kurabiyemizde toplamda 4 su bardağı un kullanıyoruz. Kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize avucumuzun içerisinde kurabiye hamurundan parçalar kopararak yuvarlak şeklini verelim. Ben biraz cevizden büyük boyutlarda kurabiye hamurumu hazırladım. Dilerseniz daha küçük yapabilirsiniz ama ben olabildiğince orijinal un kurabiyesi yapmak istedim. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 25 adet kurabiye elde ettim ve bu kurabiye hamuruyla şekil verdiğim kurabiyelerim bir tepsiye sığdı. Çok fazla yayılan kurabiye hamuru olmadığı için hafif aralıklı bir şekilde kurabiyelerinize şekil verdikten sonra yağlı kağıdına dizebilirsiniz. Kurabiyelerimizi yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizdikten sonra üzeri için badem kullanıyoruz. Badem yerine dilerseniz kayısı iç çekirdeği küçük bademlerden de kullanarak yapabilirsiniz. Hemen yumurta akına bademlerimi batırıp kurabiyelerimin hafif ortasına gelecek şekilde batırıyorum. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuzun üzerinde bademlerin yarısı gözüküyor. Ben orijinal Malatya un kurabiyesi olmasını istediğim için bademli olarak yaptım ama kayısı iç bademiyle de yapılıyor bu kurabiyeler. Pastaneden aldığınız gibi çok lezzetli un kurabiyesi oluyor. Malatya un kurabiyesi olarak bilinse de birçok un kurabiyesiyle aynı lezzette bir kurabiye tarifidir. Eğer un kurabiyesi lezzetini seviyorsanız bu tarifi de çok beğeneceğinize eminim. Bademlerimizi kurabiyelerimizin ortasına yerleştirdikten sonra kurabiyelerimizi soğuk fırına veriyoruz. Yani önceden fırınımızı ısıtmıyoruz. 175 dereceye ayarlayıp kurabiyelerimizin üzeri pembeleşmeden beyaz kalacak şekilde çıkaralım. 15 dakika ile 20 dakika aralığında pişirelim. Benim fırınımda tam 18 dakikada pişti. Fırın ayarını ve kurabiyelerinizin fırınınıza göre pişme süresini kendi fırınıza göre belirleyebilirsiniz. Her fırından fırına göre pişirme süresi aşaması farklı olacağından dolayı kontrollü bir şekilde pişirelim.
Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok lezzetli kurabiyeler oldu. Görüntüsünden de anlaşıldığı üzere şahane çatladılar ve tadı muhteşem ötesi. Denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız hiç tarifimi denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Destekleriniz için hepinize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hemen yakından sizlere iç dokusunu, kıvamını ve kıyırlığını göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir un kurabiyesi oldu. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz şahane oldu. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Sizler tariflerime beğeni bıraktıkça ben de sizler için yepyeni tarifler sunmaya devam edeceğim. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.